1990'ların başında Artvin'in sakin köylerinde işlenen cinayetler bölgeyi derin bir korkuya sürükledi. Artvin canavarı olarak bilinen Adnan Çolak, Karadeniz'in karanlık tarihine adını kazıdı. 3 yıla yakın sürede 68 ila 95 yaşlarındaki 6'sı kadın toplam 11 kişiyi öldürmüş ve kadınlara öldürmeden önce tecavüz etmiştir. 911, what's your emergency? Adnan Çolak, 1967 yılında Artvin'de doğdu. Çolak, 3 çocuk babası, evli ve sıradan bir yaşam sürdüren biriydi. Ancak içindeki karanlık, 1992 yılında cinayetlerle gün yüzüne çıkacaktı. Peki Adnan Çolak'ı böylesine vahşi bir katile dönüştüren neydi? Çocukluğunda yaşadığı travmalar zihninde derin yaralar bırakmıştı. Çolak, 11 yaşına kadar anne ve babasıyla aynı yatakta uyuduğunu ve küçük yaşlarda cinsel istismara uğradığını belirtiyordu. Bu travmalar onun psikolojisini derinden etkilemiş ve yıllar sonra patlak verecek olan suçlarının temelini atmıştı. 16 Ekim 1992 gecesi Artvin'in Seyitler köyünde Hüseyin ve Asiye Korkmaz çifti vahşice öldürüldü. Anne ve baba aldıkları balta darbeleriyle öldürülmüştü. 15 yaşındaki kızları ise defalarca tecavüze uğradıktan sonra öldürülmüştü. Bu olay Çolak'ın işlediği ilk cinayetlerden biriydi ve Artvin halkı dehşete kapılmıştı. Cinayetlerin ardından köyde büyük bir korku dalgası yayıldı. Halk, katilin kim olduğunu ve neden bu kadar vahşice davrandığını merak ediyordu. Aradan geçen bir yıl sonra korkunç cinayetler Artvin'in farklı köylerinde devam etti. Soğanlı köyünde Ziver ve gelini Hayriye Bildirici sabah saatlerinde evlerinde ölü olarak bulundu. Adam kafasına aldığı balta darbesiyle öldürülmüştü. Kadın ise tecavüz edildikten sonra aynı şekilde öldürülmüştü. 3 ay sonra Şavşat'a bağlı Köprükaya köyündeki Ahmet ve Abu Hayat Gümüş çifti aynı şekilde öldürüldü. Ancak bu olayda diğerlerinden farklı olarak katil evi alt üst etmişti. Katil yalnızca cinayet işlemekle kalmıyor, aynı zamanda geride hiçbir iz bırakmıyordu. Halk, cinayetlerin aynı kişi tarafından işlendiğini düşünüyor ve katile baltacı adını takmıştı. Kurbanlar arasında yaşlı insanlar ve yalnız yaşayan kadınlar vardı. Cinayetler aynı yöntemi izliyor ve halk arasında katilin belirli bir takıntısı olduğu dedikoduları yayılıyordu. Ancak katil geride hiçbir iz bırakmadığından polis için soruşturma oldukça zordu. Adnan Çolak 1995 yılında Salkımlı köyünde yaşayan 62 yaşındaki Hediye Sancaklaroğlu'na saldırdı. Kafasından ağır yara almış ve tecavüze uğramıştı. Saldırgan kurbanın öldüğünü düşünüp olay yerinden ayrıldı. Sancaklaroğlu ağır yaralı olarak saldırıdan kurtulmayı başardı. Bu olaydan 4 ay sonra bu kez Ardoç'un Gümüşhane köyünde yaşayan 60 yaşındaki Osman ve Kevser Aksoy çifti öldürüldükten sonra evleri yakıldı. 4 ay sonra 70 yaşlarındaki Ahmet ve Ayşe Bayram çifti ve kısa bir süre sonra da 70 yaşındaki Hacer Kars öldürüldü. Katilin hiçbir izine rastlanamadı. Artvin merkeze birkaç kilometre uzaklıktaki Salkımlı köyünde oturan 58 yaşındaki Hediye İpek boğazı tülbentle sıkılıp bayıltıldı. Sonra tecavüze uğradı. Saldırgan kadını öldü sanıp bırakmıştı. Ancak bu sefer işler Çolak'ın planladığı gibi gitmedi. Kadın komşularından yardım istedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Hediye İpek Çolak'ı tanıyordu ve saldırganın eşkalini en ince ayrıntısına kadar polise bildirdi. Polis Çolak'ı aynı gün içinde gözaltına aldı. Adnan Çolak'ın evinde yapılan aramalarda 3. kurbanın evinden alınmış telefon ve son olayda giydiği giysiler bulundu. Adnan Çolak yakalandıktan sonra yargı önüne çıktı. Duruşmalar sırasında yaptığı itiraflar ve suçlarını rasyonelleştirme çabaları mahkeme salonundakileri dehşete düşürdü. Mahkeme heyeti güvenlik nedeniyle davayı Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermeye karar verdi. Çolak'ın savunma avukatı Yakup Yürektürk, evde bulunan telefon dışında cinayetleri kanıtlayabileceği suç aletlerinin bulunmadığını öne sürdü. Ancak önemli bir ayrıntı bulunuyordu. Zanlı, ikinci cinayeti işlediği evden aldığı telefon hattına ait 2952 numarasını silmeyi unutmuştu. Eve telefonun nasıl geldiği konusunda ise zanlının eşi Suzan Çolak'ın ifadesi alındı. "Evimizde telefon hattı yoktur. Eşim beyaz telefon makinesini bundan 6 ay önce Ramazan ayından önce eve getirdi. Artvin'den satın aldığını söyledi ama neden satın aldığını söylemedi." Adnan Çolak, yaşlı insanları öldürmesini, "Yaşlı insanları öldürüyorsam da bunlar zaten zamanlarını doldurmuşlar.
Onlar bizim yerimize fazladan yaşıyorlar. Belki de bizim kısmetimizi yiyorlar. Hem kendimi tatmin ediyorum hem de onları öldürerek toplumu rahatlatıyordum şeklinde savunuyordu. Ancak bu açıklamalar onun işlediği vahşi suçların ciddiyetini azaltmadı. Adnan Çolak, cinayet işleme sebebi olarak çocukluğunda yaşadığı travmaları ve içki içtiğinde kendine hakim olamamasını öne sürdü. Çolak, suçsuz olduğunu iddia ettiği mektuplar yazsa da daha sonra suçunu itiraf etti. Ancak bu itiraflar sırasında, cinayetler sırasında yanında 2 kişi daha bulunduğunu söyledi. Savcılık bu iddiaları araştırdı ancak suç ortağı olarak gösterilen kişilerden biri o dönem askerdeydi. Adnan Çolak, 1995 yılında 6 kez idam cezasına ve 112 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2005 yılında Rahşan affıyla serbest bırakıldı. Bu durum birçok kişi tarafından eleştirildi ve halk arasında derin bir endişe yarattı. Artvin halkı yaşadıkları korkunç olayları unutmamıştı. Çolak'ın serbest bırakılması toplumda büyük bir tepkiye neden oldu. Birçok kişi bu kararın adaletsiz olduğunu düşündü ve benzer olayların tekrar yaşanmasından korktu. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.